Söylesene Nurettin. Nereden biliyorsun Alize'nin yaşadığı evi? Ne zaman gittin? Herhalde bir 12-13 yıl oldu sanırım. Nasıl yani? Sen o insanları tanıyor musun? Evet. Bir dakika, hiçbir şey anlamıyorum ben. Yani sen Serkan'ı da tanıyordun, öyle mi? Şimdi üstünden onca zaman geçmiş, çocuk değişmiş. O yüzden ilk gördüğümde tanıyamadım tabii. Hayırdır, nereye? Evime dönüyorum canım. Sinem'le babam ayrılmış, oyun bitti. Atla. Bunu başka bir yerde konuşalım. Kusura bakma canım, gitmem lazım. Gidemezsin Alize. Ben evdeki yere bunu nasıl açıklayacağım? Ablanın bu duruma üzüleceğini pek zannetmiyorum. Hayri dede de unutur nasıl olsa. O kadar kolay değil küçük hanım. Böyle anlaşmamıştık. Anlaşmamızı unutmadım tabii. Parayı yarın hesabında bil. Ben paradan bahsetmiyorum. Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok canım. Ben eski hayatıma geri dönüyorum. Hayatının eskisi gibi olduğuna emin misin? Yıllar önce bizim Çatalca'daki evde çok büyük bir yangın çıkmıştı. Yani hepimiz kaçıp kurtulmayı başarmıştık ama Esma'yı içeriden asla çıkaramadık. Bak nasıl büyük bir yangın var ya, evin yanına kimse yaklaşamıyor. İşte o yangında cesur genç bir itfaiye eri içeri daldı. Esma'yı sağ salim kurtarmayı başardı. İşte o kahraman itfaiye eri Serkan'ın babası Kadir'di. Peki sen bunu ne zaman öğrendin? Ya biz Kadir'le uzun yıllar görüşmeye devam ettik. Yangında bacağından yaralanmıştı. Sonra mahalleden emekli oldu. Ben biraz yardım etmek istedim ama çok gururluydu. Hiçbir şeyi kabul etmedi. Kadir gerçek bir kahramandır. Sonra? Yani sonrası Kadir biraz böyle içine kapandı. Benimle de pek görüşmek istemedi. Ben de çok üstüne gitmedim. Ta ki kızımın çarptığı arabanın tamircisinin Serkan Darıcı olduğunu öğrenene kadar. O yüzden evlenmelerine izin verdin yani. Aslında tam olarak öyle değil. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Zaten anlamak da istemiyorum. Ben gidiyorum Nurettin. Sinem! Hay Allah ya. Sinem! Sinem bir dakika bekler misin? Sinem! Sinem! Serkan'la Alize'nin evlenmesine ben sebep oldum. Nasıl yani? Sen mi istedin evlenmelerini? Hayır, Alize istemiş. Gitmiş bir de çocuğa para teklif etmiş. Biraz başkaymış tabii de. Evlenmeyeceğiz, evleniyormuş gibi yapacağız dedim. Bende de şalter attı tabii. Bizi biliyorsun Nurettin amca, bizde yanlış olmaz. Olmaz dedim, kabul etmedim. Şımarıklığa bak ya, başımın soktuğu şu belalara bak. Ya sen beni bulmasan ben o nezaretten nasıl çıkacaktım bilmiyorum. Bir de gelmiş karşıma evlenme teklifi ediyor ya. Tamam oğlum sakin ol ya. Tamam. Bak Serkan, oğlum. Sen üniversiteyi kazandığında ben sana burs vermeyi teklif ettim. Kabul etmedin. Şimdi senden bir şey rica edeceğim. Sakın beni kırma. Kızımla evlen. Ne diyorsun Nurettin? Ne evlenmesi ya? Kadir, ben kızımın ne kadar şımarık, ne kadar küstah, kendini nasıl dünyanın merkezinde gören bir kız çocuğu olduğunu biliyorum. Bunun farkındayım. Yani gerçek hayatı öğrenmesi için böyle bir şeye ihtiyacı var. Açıkçası ben ona hayatı öğretemedim. Ama sen öğretebilirsin. Vallahi hiç kusura bakma Nurettin amca, ben canımı yolda bulmadım. Ölürüm de kızınla aynı evde yaşamam. Peki ona bir ders vermek istemez misin? Bak haklısın, çok garip geliyor biliyorum ama... ...güven bana bak, yanlış bir şey yapmıyorum. Daha kaç kere diyeceğim sana? Sinem geldi, kendisi söyledi. Senin mutsuzluğun üstüne yuva kuramam dedi. Barışmışlardır belki. Ya da yarın öbür gün barışırlar. Öyle bir şey asla olmaz. Tamam, Sinem'e çok kızmıştım ama böyle bir hainliği de yapmaz. O kadar emin olma Alize.
Gel kimsenin haberi olmadan dönüp gidelim. Olmaz. Babama geri dönüyorum. Bu çok yanlış. Alize ile oyun oynuyorsun. Bunu bilmeye hakkı var. Sinem. Sinem lütfen. Gördün mü Alize? Demek ki kimseye bu kadar güvenmemek gerekiyormuş. Şimdi ne yapacaksın? Gidip pes ettiğini mi söyleyeceksin? Yoksa bu yüzüğü takıp savaşa devam mı edeceksin? Dünya dönüyor ama benim etrafımda günler geçiyor. Bir orada bir burada, ele avuca sığmaz halim. Zoru sever hırçın kalbim ama kendimle bu harbim, üstüne alınma. Ben kaçtım sen kovaladın, yetmedi azarladın. Aşk kazası bu, göre göre sana çarpıldım. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz. Zoru severmiş o halde kendi düşen ağlamaz. Bağlasan durmaz, laftan anlamaz.